Sağlıklı bir bedene sahip olmanın en önemli koşullarından biri sağlıklı gözlere sahip olmaktır. Bu nedenle göz sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve göz kontrollerinin aksatılmadan yapılması gerekir. Böylece oluşabilecek göz hastalıkları önceden tespit edilebilir ve tespit edilen hastalıkların tedavisi hızlıca yapılabilir. Sağlıklı ve güçlü gözler için insanların günlük yaşamda da dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Düzenli göz muayenesi olmak bunların başında gelir. Bunun yanında göz sağlığına iyi gelen havuç, portakal suyu, kavun ve benzeri gibi gıdaların tüketimine de özen gösterilmelidir. Göz sağlığı için gerekli özeni göstermek hayat kalitesinin yüksek olmasını sağlar ve daha kaliteli bir yaşam sürülmesine ön ayak olur. Tüm bunlar göz önüne alınarak göz sağlığının daima korunması gerektiğini unutmamak gerekir. Çünkü halk arasında basit denebilecek göz kuruluğunun bile ciddi sorunlara yol açma ihtimali vardır. Göz kuruluğu nedir? Göz kuruluğu gözyaşlarının gözler için gerekli nemlendirmeyi sağlayamadığında ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Gözyaşları birçok nedenden dolayı gözleri nemlendirmede yetersiz kalabilir. Yetersiz gözyaşları göz kuruluğuna sebep olabilirken gözyaşının kalitesiz olması da yine kuruluğa sebep olabilir. Bu durumun geçici ve kronik olma ihtimali vardır. Göz kuruluğunun kronik olması bu sorunun uzun süredir devam ettiği anlamına gelir. Kronik olması durumunda belirtiler zaman zaman iyileşme gösterebilir. Ancak göz kuruluğu tamamen ortadan kalkmaz. Göz kuruluğunun kronik olması çoğunlukla yeterli gözyaşı üretilmediğinde ortaya çıkar. Bunun nedeni gözyaşlarının çok hızlı buharlaşması olabilir. Ayrıca gözün içinde veya göz çevresinde iltihaplanma olmuş olma ihtimali de vardır. Geçici göz kuruluğu ise genellikle çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Kontak lens kullanımından dolayı veya kuru bir ortamda uzun süre bulunmak nedeniyle semptomlar ortaya çıkar. Göz kuruluğunun kronik olması genellikle altta yatan başka bir durumdan kaynaklanır. Göz bebeklerindeki ve göz civarındaki cilt hastalıkları ve alerjik durumların hepsi kronik göz kuruluğuna sebep olabilir. Tüm bunlara rağmen göz kuruluğunun tedavisi açısından birçok yöntem mevcuttur. Doktorlar belirtilerin azaltılması için birçok teknik ve göz kuruluğu damlası kullanabilir. Ayrıca birçok doğal ilaçtan da faydalanarak evde tedavi mümkündür. Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğu belirtileri çoğu hastada benzerdir. Genellikle her iki gözü de etkiler. Nadir hastalarda tek gözde kuruluk görülürken diğer gözde görülmez. En yaygın göz kuruluğu belirtileri şunlardır: gözde batma, yanma ve kaşıntılı bir his. Gözlerin içinde veya etrafında lifli mukus birikmesi. Gün ışığında veya diğer ışıklara karşı duyarlılık. Gözlerin çoğunlukla kızarık olması veya zaman zaman kızarması. Gözlerin içinde bir madde varmış hissi. Kontak lens kullanırken zorlanma, lenslerin sürekli olarak gözlere batıyormuş hissi vermesi. Gece araç kullanımlarında zorlanma veya yola odaklanamama. Vücudun kuru gözlere karşı bir tepki olarak gözlerin sulanması. Bulanık görme ve gözleri yorgun hissetme. Sürekli gözleri kapatma isteğidir. Hastaların birçoğunda bu belirtiler benzerlik gösterir. Ancak her belirtinin göz kuruluğu yaşayan bir bireyde gözükmesi her zaman söz konusu olmaz. Ancak semptomlar çok kesindir. Evde veya hastanede tedavinin zaman geçirilmeden yapılması gerekir. Aksi halde göz kuruluğu yaşam standartlarını düşürür ve sürekli bir rahatsızlık hissiyatı ortaya çıkarır. Bu nedenle tedavinin vakit geçirilmeden yapılması gerekir. Göz kuruluğu nedenleri nelerdir? Göz kuruluğu neden olur sorusunun birçok cevabı vardır. Yaş ilerlemesi, üretilen gözyaşı miktarının ve kalitesinin azalmasından dolayı göz kuruluğunu ortaya çıkarabilecek bir etkendir. Bunun yanında bazı ilaçların yan etkileri göz kuruluğuna yol açar. Kontak lenslerin çok uzun süre kullanılması da göz kuruluğuna yol açabilir.
Bazı alerji ve tıbbi durumlarda göz kuruluğuna sebep olabilir. Ancak kuru gözlerin en temel nedeni gözyaşı eksikliğidir. Gözyaşları, su, bir takım nemlendirici yağlar ve mukusun değişik kombinasyonları bir karışımıdır. Bu karışım göz yüzeyinin pürüzsüz ve berrak olmasına yardımcı olur ve gözleri enfeksiyonlara karşı korumayı sağlar. Bazı insanlarda ise göz kuruluğunun sebebi gözyaşı üretiminin azalmasıdır. Bu duruma yaşlanma, diyabet, romatoid artrit, lupus, tiroid bozuklukları ve A vitamini eksiklikleri gibi etmenler neden olur. Ayrıca daha önce geçirilmiş lazer göz ameliyatları, enflamasyon ve radyasyondan kaynaklanan gözyaşı bezi hasarı göz kuruluğuna neden olabilir. Rüzgar, duman veya kuru hava, bilgisayar kullanırken veya televizyon seyrederken gözlerin daha az açılıp kapatılması geçici göz kuruluklarına neden olur. Bunların dışında antihistaminikler, dekonjestanlar, hormon replasman tedavisi, antidepresanlar ve yüksek tansiyon, akne, doğum kontrolü ve Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar da göz kuruluğuna neden olabilir. Göz kuruluğu tanısı nasıl konulur? Göz kuruluğunun nedenini belirlemek için kullanılabilecek bir takım testler ve prosedürler vardır. Bunların en çok kullanılanı kapsamlı bir göz muayenesidir. Hastanın genel sağlığının ve göz sağlığının eksiksiz bir geçmişini içeren göz muayenesi yapılır. Bu muayene sonucunda çoğunlukla göz kuruluğunun nedeni tespit edilir. Muayene yanında gözyaşlarının bir miktarı da ölçülür. Gözyaşı miktarının ölçülmesi için doktor Smear adı verilen bir test uygular. Bu testte özel bir kağıt göz kapaklarının altına yerleştirilir ve hasta bir süre böyle bekletilir. Testin sonucunda özel şeridin ıslandığı miktara göre gözyaşı miktarı belirlenir. Bu testin yanında gözyaşlarının kalitesinin belirlenmesi için de test yapılır. Testler göz yüzeyine damlatılan özel boyalı damlalarla yapılır. Damlalar kornea yüzeyinde incelenir ve gözyaşının buharlaşma durumu ve kalitesi belirlenir. Böylece göz kuruluğuna neden olan sebep bulunabilir ve gerekli tedavilere zaman geçmeden başlanır. Erken tanı ve tedavi için 30 yaşına kadar olan bireyler her 5 ila 10 yıl arasında göz muayenesine gitmelidir. 40 yaş ve üzerindekiler 4 yılda bir, 55 yaş ve üstü insanlar ise her 3 yılda bir, 65 yaşından sonra ise yılda bir kere göz kontrolüne gitmek gerekir. Gözlük veya kontak lens kullanan insanlar, ailesinde göz hastalığı veya görme kaybı olanlar ve diyabet gibi ciddi hastalığı olan insanlar ise daha sık göz muayenesine gitmelidir. Göz kuruluğu tedavi yöntemleri nedir? Göz kuruluğu günümüz yaşam tarzından dolayı çok yaygın olduğundan en çok sorulan sorulardan birisi göz kuruluğuna ne iyi gelir sorusudur. Özellikle yaz aylarında kullanılan klima ve vantilatörlerden kaynaklanan hava akımlarından kaçınmak göz kuruluğu oluşmasını önler. Yine yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak da bunu önlemek için etkili bir yoldur. Kış aylarında ise evlerde doğal olmayan ısıtma yöntemleri havanın kurumasına neden olur. Bu nedenle gözler daha fazla kurur. Bunun önlenebilmesi için evin havasının özel cihazlarla nemlendirilmesi veya kalorifer peteklerinin üzerlerine buharlaşarak havayı nemlendirecek su konulması gerekir. Sık kitap okuma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve uzun süre TV seyretme gözleri yoran ve kuruluğa neden olan etkenleri arasındadır. Bu aktiviteler devam ederken ara verip gözlerin birkaç dakika dinlendirilmesi göz kuruluğunun oluşmasını engeller. Bunun dışında göz kuruluğunun altında yatan göz kapağı iltihabı için doktor bir antibiyotik içeren damla veya oral antibiyotik önerebilir. Yine kornea iltihabından kaynaklanan göz kuruluğu için de antibiyotik tedavisi uygulanır. Yapay gözyaşları da birçok doktor tarafından tavsiye edilebilir. Genellikle kronik olmayan göz kuruluğu tedavisinde kullanılır. Kronik olmayan göz kuruluğu tedavisi geçici bir süre uygulanır ve hastalık ortadan kalkınca sonlandırılır. Ancak kronik göz kuruluğu tedavisi ise
daha uzun süre devam eder. Eğer siz de göz kuruluğundan şikayet ediyorsanız ve göz kuruluğu belirtileri gösteriyorsanız en kısa zamanda muayene olmalısınız. Aksi takdirde göz kuruluğu kronik bir duruma gelebilir ve ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalığa dönüşebilir.